Cümleten selamünaleyküm. Fiat 126 biz sıfırdan toplama çalışmasına motor aşamalarıyla devam ediyoruz. Bu videoda piston gömlekleri takımını, piston sekman takımlarını, ana yatakları ve krank montajını piston kollarıyla beraber bunları takmayı göstereceğim. Öncelikle piston gömlekleri değiştirmeyi göstereyim. Bunlar yerinden çıkıyor zaten. Çıkmıyorsa etrafı yağ, kir falan tutmuştur. Yani biraz zorlayabilir. O yüzden VD40'la biraz yumuşatıp ondan sonra çıkarırsanız kolay bir şekilde çıkar. Daha sonra yerine yeni gömlekleri rahat bir şekilde takabilirsiniz. Bu şekilde. Hazır hale geliyor. Daha sonra piston sekman takımını göstereyim. Sekmanların aralığının ölçüsünü de göstereyim hatta. Gömleği alıp sekman boşluğu ölçüsü şu şekilde taktığımız zaman sentille aradaki boşluğu kontrol etmemiz gerekiyor. Bu boşluk en ideal ölçüde olması gerekiyor ki kompresyon sekmanları verimli bir şekilde çalışabilsin. Yani bunlar ideal ölçüde olmadığı zaman, yani çok fazla açık olduğu zaman kompresyon kaçaklığına neden olur. Çok fazla dar olursa da yüksek ısınmadan dolayı genleştiği için pistonun zamanla gömlek içerisinde sıkışmasına neden olur. O yüzden bu aralığın mümkün olan en ideal ölçüde olmasına dikkat edin. Şu an sentille kontrol ettiğimiz zaman inç olarak şu şekilde inç olarak 0.018 ince denk geliyor. Yani rahat bir şekilde hareket edebilecek düzeyde olması gerekiyor sekmanın. Bu sayede de hem verimli kompresyon hem de verimli çalışmayı elde etmiş oluyoruz. Daha sonra sekmanların pistona takılma şeklini göstereyim. Sekmanlar kompresyon sekmanlar için söylüyorum. Şu şekilde üzerlerinde yazı bulunuyor. Yani bunda MR100 yazıyor mesela. Bazılarında şu şekilde K yazıyor. K yazmışlar. Bazılarında top yazıp numara yazıyor. Bu şekilde numara yazanlar sekmanın pistonda üst tarafa bakacağı anlamına geliyor. Yani yukarıya bakacak. Eğer ki numara falan yazmıyorsa da, yani şu şekilde hiçbir numara falan yoksa da, o zaman da sekmanın şöyle oluk kısmı var. Şu şekilde. Bu oluk tarafı aşağıya gelmesi gerekiyor pistonda. Yani oluk kısım aşağı tarafa bakması gerekiyor. Diğerlerini de göstereyim hatta. Şunda da mesela. Şu oluk olan kısım pistonda alt tarafa bakacak taktığımız zaman. Yani yazı yoksa eğer. Yazı varsa zaten yönünü belirtmiş oluyor. Daha sonra sekmanların pistona takılış şekli için pistonların sekman penseleri oluyor normalde. Yani sekman pensiyle hafif açıp o şekilde yerine oturtuluyor. Eğer sekman pensesi kullanmayacaksanız, yani kesinlikle sekmanı sağa sola ileri geri içe dışa bükmeyin. Çünkü kırılır. Bu sayede sekmanı kırmış olursunuz. O yüzden
Eğer sekman pensiz kullanmadan takacaksanız, yani iki kompresyon sekmanı var zaten. Birisi kalın, birisi ince. Kalın olan sekman alttakine, ince olan üsttekine geliyor. En ideal takma yöntemi de pense olmadan şu şekilde ilk ucunu alt tarafa tutup daha sonra hafif yukarı alıp sekmanı komple döndürdüğünüz zaman rahat bir şekilde yerine oturmuş oluyor. Üstteki sekman için de aynısı geçerli. Bir ucunu kanala oturup daha sonra da çevirdiğiniz zaman o da rahat bir şekilde yerine oturmuş oluyor. En pratik sekman takma şekli bu şekildedir. Yani pense kullanmayacaksınız eğer. Pense kullanacaksanız da dediğim gibi yani sekmanı fazla deforme etmeden, yani fazla açmadan o şekilde kullanmanız gerekiyor. Şimdi sekmanlar rahat bir şekilde hareket etmesi gerekiyor yerlerinde. Yağ sekmanına gelecek olursak da yağ sekmanlarının 3 parçadan oluşuyor zaten. Şu şekilde. Bunlarda herhangi bir yön yok. Yani takma şekli yoktur. Sadece yağ sekmanının şu kısmında tırtıklar vardır. Şu şekilde kanal vardır. Sekmanlar bu kanalın üstüne basması gerekiyor. Yani taktığınız zaman şu şekilde üstüne basması gerekiyor. Altına veya ileri durmaması gerekiyor. Tam bunun üstüne basması gerekiyor. Yağ sekmanlarında. Onu da takalım. Dediğim gibi bunların herhangi bir yönü yok. Ama yine fazla deforme etmeden takmaya çalışın. Yine eğilip bükülmesin. Yağ sekmanını da taktığınız zaman yerinde rahat hareket edebilsin yani. Bu iki uca dikkat edin. İki uç üst üste binmesin. Rahat bir şekilde hareketini sağlasın. Daha sonra alt sekmanlarını da alt üstlü yerine takıyoruz. Şu şekilde üst tarafının kanalına oturtup yine kontrol ediyoruz rahat döndüğünü. Sonra alt sekmanını da takıyoruz. Aynı şekilde. Tabi takarken pistonu fazla çizmemeye özen gösterin. Çok fazla çizik yağ kaçağına neden olur. Yani yanma odasına yağ kaçmasına neden olur. Bu şekilde alt sekmanını da takmış oluyoruz. Yine elimizle kontrol ediyoruz rahat döndüğünü. Bütün yerleri, sekmanları hepsi rahat bir şekilde çalışması gerekiyor. Daha sonra sekman işimiz bittikten sonra piston kolunu takıyoruz. Şu şekilde.
Piston kolunu taktıktan sonra pistonun yanlarında sekmanlar var. Yanlarındaki sekmanlarını takıyoruz. Sekman pensesiyle şu şekilde yerine oturtup kontrol ediyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde. Yerine oturtup onu da kontrol ediyoruz. Tam oturduğundan emin olduktan sonra piston sekman ve piston kolumuz hazır oluyor. Bu şekilde. Daha sonra pistonları gömleğe takmayı da göstereceğim. Önce krank ana yataklarını ve krankın montajını göstereyim. Bunlar hazır dursun. Krank ana yatakları takarken krankımızı ilk başta volan tarafını blok tarafından geçiriyoruz. Daha sonra ortaya alıyoruz. Bu şekilde takmazsanız yerine geçmez. Çok uğraşırsınız. O yüzden önce volan tarafını geçirip sonra yerine ortaya alıyoruz. Daha sonra ana yatakları takıyoruz. Ana yatakları takarken volan tarafında O-ringi var. Ona dikkat edin. O-ringin olması gerekiyor. O-ring yoksa oraya O-ringini takın. Eğer O-ring bulamazsanız sıvı conta da sürebilirsiniz. Yani sıvı contayla da kapatabilirsiniz. Ama O-ring olursa daha iyi olur tabi. O-ringin üzerine de yine sıvı conta sürebilirsiniz. O şekilde de olur. Daha sonra ana yatağı yerine oturtuyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde. Bu düz tarafları bloğun düz tarafına denk geliyor zaten. Onu karıştırma şansınız yok. Daha sonra bu kısımları taktıktan sonra volan tarafındaki ana yatakta yağ keçemiz olduğu için bu yağ keçesini krank milinin içerisine almamız gerekiyor. İnce bir düz tornavida ile şu şekilde keçiye zarar vermeden krankın içine doğru geçişini sağlıyoruz.
Şu şekilde. Keçemiz geçmiş oluyor yerine. Daha sonra vidalarını takıp hepsini tork ölçülerinde sırayla sıkacağız. Ana yatakların tork ölçüleri 50 Newton'a kadar tork anahtarıyla, onu da göstereceğim şimdi. Daha fazla sıkmanız demek daha güçlü olacağı anlamına gelmez. Daha fazla sıkmanız demek bir süre sonra civataların kırılması anlamına gelir. O yüzden ideal tork ölçülerinde sıkmaya dikkat edin. Yani ne çok gevşeklik olsun ne de çok sıkı olsun. Dediğim gibi çok fazla sıktığınız zaman civataların belli bir çekme gücü olduğu için çok fazla sıkmak demek bir süre sonra o civatanın kırılıp atması demek. Tamamca boşluğunu alıyoruz hepsini. Daha sonra tork anahtarıyla yani 45-50 Newton'u geçmeyecek şekilde bu şekilde göstereyim. Bu şekilde 45 ile en fazla 50'ye kadar sıkabilirsiniz. Ama daha fazlasını sıkmayın. Yine en baştan hepsini tekrar kontrol edin. Volan tarafımızı bu şekilde hazırlamış oluyoruz. Şimdi diğer tarafı aynı şekilde sıkacağız.
Burada vidalarını takıyoruz. Kasnak tarafında 4 adet 13 lokma başlı cıvata, 2 adet yıldız başlı cıvata bulunuyor. Sebebi egzantrik dişlisinin bu kısma değmemesi için. Onları da yenileriyle değiştiriyoruz şu şekilde. Altlarında tırtıklı pul bulunuyor. Bu tırtıklı pulun amacı zamanla oynayıp açılmasın diye. Daha sonra bunu da yine aynı şekilde boşluğunu aldıktan sonra hepsini sırayla torkla sıkacağız. Aynı şekilde bu tarafın torku da yine 50'ye kadar. Dediğim gibi ana yatakların tork ölçüleri 50 Newton'a kadar. Yani daha fazla sıkmayın. Çünkü alüminyum blok olduğu için daha güçlü olacağı anlamına gelmez. Bir süre sonra ya diş bozulur, sıkarken fark edemezsiniz, ya da cıvata kırılır gider içeride. Yani motoru topladıktan sonra ileride bir açtığınız zaman bu cıvatanın kırıldığını görmüş olursunuz. Bu şekilde hazırlamış oluyoruz. Gömleklerin bu alt kısımlarına, yani şu kısma, boğaz kısımlarına sıvı conta sürerseniz daha iyi olur. Yani çünkü buradan içeriye su kaçma ihtimali olur. Göremezsiniz. Sıvı conta sürüp yerine oturtursanız daha iyi olur. Şu an toplarken o şekilde toplayacağız zaten. Şu an gösterdiğim için onları sürmüyorum. Daha sonra segment çemberi, piston segment çemberi pistonumuza takıp yerine oturtacağız. Segment çemberi kullanımını da göstereyim. Şu alt taraflarında çıkıntılar vardır hafiften. Bu çıkıntılar gömleğe basacak anlamına geliyor.
Bu şekilde etraflarında çıkıntılar vardır. Çıkıntılı kısım, altındaki çıkıntılı kısım gömleğe oturacak anlamına geliyor. Yani pistonu bu şekilde takacağız. Daha sonra bu şekilde sıkacağız. Segmanları kapatacak şekilde sıkıyoruz. Tamca. Daha sonra piston kolunu yerine oturtup plastik tokmakla veya çekiç sapıyla pistona vurarak gömleğe oturtuyoruz. Gömleği yerine koyduktan sonra etrafına hafiften tıklayın ki çemberin bütün etrafı gömleğe tamca otursun. Onu kontrol edin. Eğer çember gömleğe tamca oturmazsa, boşluk olursa sekman oradan çıkıp piston yerine oturmaz. O yüzden bunu kontrol etmeyi unutmayın. Şu şekilde birinci pistonumuzu yerine takmış oluyoruz. Daha sonra ikinci piston. Aynı şekilde segment çemberimizi hazırlıyoruz. Daha sonra pistonu gömleğe oturtup yine aynı şekilde çemberin üzerine tıklayıp gömleğe tam oturmasını sağlıyoruz. Daha sonra pistona vurarak gömleğe geçmesini sağlıyoruz segmanların. Şu şekilde piston gömlek montajımız hazır oluyor. Daha sonra kol yataklarını piston kollarının yuvalarına oturtup şöyle yerleri var zaten. Kolda da var. Bu kısmı da o kısma oturtup iki tarafı da o şekilde ayarlayıp kapatıyoruz.
Kolların üzerinde numaralar var. 1 yazan, koldaki 1 yazan tarafa. Yani eğer 2 yazıyorsa 2 yazan da yine 2 yazan tarafa gelecek. Ona dikkat edin. Daha sonra vidalarını takıyoruz. Bu tarafı da aynı şekilde. Yine 13 lokmayla boşluklarını alıp daha sonra torkla sıkacağız. Bunları da yine aynı şekilde 45 Newton'a kadar sıktığınız zaman yeterli oluyor. Bu şekilde piston gömlekleri, ana yatakları hazırlamış oluyoruz. Sonraki videoda egzantrik dişli seti ve üst kapak sıvap ayarını göstereceğim. Bu şekilde videolar devam ediyor. Daha sonra da motoru komple toplamış olacağız zaten. Videoların devamı gelmeye devam edecek. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.